Merhaba dostlar, bu videoda fiyat performans kralı en iyi telefonlara yakından bakacağız. Her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Sizce bu serinin devamı fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi listenin en ucuz telefonuyla başlayalım. Çıktığı günden bu yana fiyat performans olarak benim de favorim Poco X7 Pro'yu görüyoruz. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun X serisi modellerinden daha sade, daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolamada var. Antutu'da da bu işlemci 1,5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve doygunluk iyi seviyede, renklerde abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin. Günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihazı oranla ana kamera başarılı, ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. İkinci sırada Galaxy A56 önümüze çıkıyor. Galaxy A56'ya baktığımızda kamera modülü kasa yapısıyla tamamen yeni bir cihazla karşılaşıyoruz. Buradaki üçlü kamera modülü artık S serisine benzemiyor. A serisinin kendine has bir tasarımı oluşmuş durumda ve orta segmentte malzeme kalitesi açısından en iyi cihaz diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Aynen A55'te olduğu gibi sanki bu orta segment değil de üst segment amiral gemisi hissiyatı veriyor. 7.4 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok kalın değil ancak çok hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. Yine de boyutuna oranla düşündüğümde ağırlık ideal diyebilirim. Ve ön kısımda da çerçeveler biraz daha incelmiş durumda. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Telefonda video, dizi, film, içerik tüketmeyi seviyorsanız burada HDR10 ve Dolby Vision'ın olmaması bir eksi ama bunun dışında panel kalitesi üst seviyede, ekrandaki renkler ve canlılık da gayet tatmin edici. Orta segment için yeterli bir ekranın olduğunu düşünüyorum. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi görüyoruz. A56'da en büyük geliştirmelerden biri kesinlikle donanım tarafında. Burada Exynos 1580'i görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM, 256 GB'lık versiyonda beraber geliyor. Donanım anlamında orta segmentte en iddialı cihazlardan biri olacak. Özellikle GPU kısmında AMD ile Samsung'un ortak üretimi X-Clips 540 GPU'yu görüyoruz. Genel donanım açısından Exynos 1580, Snapdragon 888'in geliştirilmiş ve verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani donanım anlamında uzun yıllar götürecek sağlam bir cihazla karşılaşıyoruz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip ve ilk kez orta segmentte Galaxy AI desteğinin geldiğini söyleyeyim. Burada nesne kaldırma, arka planda fotoğrafları değiştirme gibi özellikler kullanabileceğiz. Genel anlamıyla ilk bakışta kameralar orta segment için iyi seviyede. Batarya kısmında 5000 mAh batarya ve bu kez nihayet 45 Watt desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani sağlam bir hızlı şarj istiyorsak burada adaptör masrafımız olacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 3. sırada S24 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan
S24F'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı, kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23F'ye oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik AMOLED 2X panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24F'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. Dördüncü sırada S25F önümüze çıkıyor. 6.7 inç dinamik AMOLED Full HD Plus bir çözünürlükle gelirken HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu fiyat bandında ekran kalitesi olarak da en iyilerden diyebilirim. Donanımda Exynos 2400'ü görürken 8 GB RAM, 256 GB depolamayla birlikte geliyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksel f2.4 telefoto kameraya yer verilmiş. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. 4900 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarja gelirken yazılımda da Android 16 ve One UI 8.0'ı görüyoruz. Ve 7 yıl Android, 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos desteğiyle gelirken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğimiz var. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 5. sırada Xiaomi 15T'yi görüyoruz. 6.8 inç AMOLED Full HD Plus bir çözünürlükte gelirken 120 Hz tazelemeye sahip. Tabii ki Dolby Vision, HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran. Bunun yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği ile beraber 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran kalitesi anlamında 30.000 bandındaki en sağlam telefon diyebilirim. Donanımda MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM, 256 ve 512 GB'lık iki farklı depolama eşlik ediyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.7 ve OIS desteğine sahip ve bu kameranın Leica üretimi olduğunu da söyleyeyim. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik f1.9 2x optik 5x hibrit zoom yapabilen telefoto lensi. Ön tarafta da 32 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla beraber 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. 5500 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. Yazılımda Android 16 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 4 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6'ya, Bluetooth 6.0, 5G ve NFC desteğini görürken suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Hoparlör tarafında Dolby Atmos stereo hoparlörleri görüyoruz. Son sırada 15T Pro'yu görüyoruz. 6.8 inç AMOLED Full HD Plus 144 Hz bir panelle gelirken HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle beraber DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran. Ekran kalitesi olarak renkler, canlılık, doygunluk tarafında bu fiyat bandında alabileceğimiz en iyi ekran diyebilirim ve 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Parlaklık olarak da ne evde kapalı ortamlarda ne de dışarıda güneşli havalarda ekranı görmekte hiçbir problem yaşamayacağız. Donanımda bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini yani MediaTek Dimensity 9000
6400 Plus'ı görüyoruz. 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile beraber geliyor. Oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS, en düşük ayarlarda da 120 FPS'i rahat veriyor. Oyun performansı olarak da 40.000 bandındaki en sağlam telefon diyebilirim. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel Leica'nın Simulux lensiyle gelirken f1.6 OIS desteğiyle beraber geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik f3.0 5x optik 10x hibrit zoom yapabilen telefoto lensi. Ön tarafta da 32 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. 5500 mAh batarya 90 Watt hızlı şarja gelirken kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. Sıfırdan 100'e ortalama 35 dakikada bu bataryayı doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G ve NFC desteğini görürken suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım hangi telefon kime göre ondan bahsedeyim. Eğer performans benim için birinci öncelik ve bütçemde 20.000 bandında diyorsan Poco X7 Pro bu noktada öne çıkıyor. Benim için kamera performansı birinci öncelik ve bütçemde 20.000 bandında ise Galaxy A56 bu noktada çok mantıklı. Ve her yönüyle amiral gemisi deneyimi veren uygun fiyatlı bir telefon istiyorsam da S24 FE bu noktada öne çıkıyor. Benim için tasarım da önemli ve batarya performansı gerçekten iyi bir telefon istiyorsak da S25 FE bu noktada en mantıklısı. Benim için kameranın fotoğraf tarafı önemli diyorsan da Xiaomi 15'te Leica lensleriyle beraber 34.000 bandında en sağlam telefon diyebilirim. Eğer ben her yönüyle amiral gemisi üst düzey bir telefon istiyorsam da Xiaomi 15T Pro fiyatına oranla tam bir fiyat performans şampiyonu. Ve açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem bu piyasada fiyat performans kralı alınabilecek en sağlam telefonları inceledik. Eğer bütçeniz 20 ile 40.000 bandındaysa bu telefonlar dışında başka bir telefona bakmayın. Çünkü hem fiyat hem performans hem deneyim bu üç noktada en sağlam telefonlardan bahsettim. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu serinin devamı için de videoyu hype edip beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.